Sarı ışık yandı. Öndeki iki araba kırmızı ışık yanmadan ileri atıldı. Yeşil adamın süreti yaya geçidinde belirdi. Beklemekte olan yayalar, kara asfalta çekilmiş beyaz şeritlerin üzerinden yürümeye başladı. Zebraya bundan daha az benzeyen bir şey olamaz. Oysa bu geçitlere zebralı geçit diyorlar. Ayaklarını kavrama pedalının üzerinde tutan sabırsız sürücüler arabalarını yüksek devirde çalıştırıyor, kırbacın havada şaklayacağını önceden duyumsayan sinirli atlar gibi bir ileri bir geri gidiyorlardı. Yayaların hepsi geçmişti. Ne var ki yolu arabalara açacak olan ışığın yanması birkaç saniye daha gecikecekti ve kimi insanlar görünürde önemsiz olan bu gecikmenin kentteki binlerce trafik lambasıyla çarpıldığında ve bu lambaların her biri için ayrı renkteki 3 ışığın art arda yanması hesaba katıldığında araç trafiğinin sıkışmasının ya da yaygın deyimiyle tıkanmaların en büyük nedeni olduğunu ileri sürüyor. Yeşil ışık sonunda yandı. Arabalar ok gibi ileri fırladı ama hepsinin aynı hızla ileri fırlamadığı hemen anlaşıldı. Orta şeritte en öndeki araba yerinde duruyordu. Mekanik bir arıza söz konusuydu anlaşılan. Gaz pedalı yerinden çıkmış, vites kolu sıkışmış ya da hidrolik sistemde bir arıza meydana gelmiş. Frenler bloke olmuş, elektrik devresi kesilmişti herhalde ya da yalnızca benzin bitmişti. Buna da ilk kez rastlanmıyordu. Kaldırımlarda biriken yeni yayalar, durmakta olan aracın içindeki sürücünün, arkadaki araçlar sinirli korna çalarken ön camın ardında bir şeyler gevelediğini görüyorlar. Daha şimdiden arabalarından fırlayan birçok sürücü arızalı arabayı trafiği aksatmayacak bir yere kadar itmeye hazır arabanın kapalı camlarına vuruyorlar. İçerideki adam başını onlara çeviriyor. Önce bir yana sonra öteki yana bağırarak bir şeyler söylediğini görüyorlar ve ağız hareketlerinden bir sözcüğü durmadan yinelediği anlaşılıyor. Hayır, bir değil 2 sözcüğü. Evet, bunu zaten İçlerinden biri kapıyı açmayı başardığında anlayacaklar. Kör oldum. Hiç de öyle görünmüyor. İlk bakışta şöyle bir göz atınca ki şimdilik bundan başka bir şey yapılamaz. Adamın gözleri sağlıklı görünüyor. Göz bebekleri saydam, parlak, gözlerinin akı porselen gibi beyaz ve sıkı dokulu. İri ile açtığı göz kapakları, yüzünün kırışmış derisi, birden çatılmış kaşları, bütün bunlar, bunu herkes gözleyebilir. İçine düştüğü bunalımın yıkıcı izleri. Gözle görülen bu belirtiler, adamın beyninin içine son yakaladığı görüntüyü, trafik lambasının kırmızı ve yuvarlak ışığını korumak istiyormuşçasına yaptığı ani bir hareketle sıkılı yumruklarının ardında kayboldu. Kör oldum diye yineniyordu umutsuzca, çevredekiler arabasından çıkmasına yardım ederlerken boşanan yaşlar ölü olduklarını ileri sürdüğü gözlerini daha parlak kıldı. Geçecek, göreceksiniz geçecek, kimi zaman yalnızca sinir bozukluğundan ileri gelir böyle şeyler, dedi bir kadın. Trafik ışığı değişmişti. Meraklı yayalar orada toplananlara yaklaşıyor ve arkadaki arabalarda ne olup bittiğini bilmeyen sürücüler sıradan bir trafik kazasından, kırılan bir far, ezilen bir çamurluktan başka bir şey olmadığını, bu kadar gürültüye ne var diye düşündükleri olayı protesto ediyorlar. Polis çağırın diye bağırıyorlardı. Kaldırın şu külüstürü yolun ortasından. Kör adam yalvarıyordu. Ne olur biri beni evime götürsün. Sinir bozukluğundan söz eden kadın bir ambulans çağırıp zavallı adamı hastaneye götürmek gerektiğini söyledi. Ama kör adam buna karşı çıktı. O kadarını istemiyor. Onu yalnızca oturduğu evin kapısına kadar götürmeden istiyordu. Buraya çok yakın, bana büyük bir iyilikte bulunmuş olacaksınız. Peki, ya araba, dedi bir ses. Bir başka ses ona yanıt verdi. Anahtarı üstünde, arabayı kaldırıma park ederiz. Buna gerek yok diye söze karıştı bir üçüncü ses. Ben arabayla ilgilenirim. Bu beyi de evine götürürüm. Onaylanan mırıldanmalar işitildi. Kör adam birisinin onu kolundan tuttuğunu duyumsadı. Gelin, benimle gelin, diyordu aynı ses. Sürücünün yanındaki koltuğa oturması için yardım ettiler, emniyet kemerini bağladılar. Görmüyorum diye mırıldanıyordu adam ağlarken. Nerede oturduğunuzu söyleyin bana, dedi öteki adam.
Arabanın camına yeni bir şeyler susamış meraklı yüzler yapışmıştı. Kör adam ellerini gözlerinin hizasına kaldırdı. Hareket ettirdi. Hiçbir şey görmüyorum. Yoğun bir sisin ortasında kalmış, bir süt denizine batmış gibiyim. İyi ama körlük böyle olmaz dedi öteki. Körlerin karanlık içine gömüldükleri söylenir. İyi de ben her şeyi bembeyaz görüyorum. Kadının hakkı vardı. Bu durum belki de sinirlerle ilgilidir. Sinirlere gelince şeytansız şeylerdir onlar. Bir felaket, biliyorum onu, bir felaket. Nerede oturduğunuzu söyleyin bana, lütfen. Ve aynı anda motorun çalıştığı duyuldu. Kör adam görememe durumu sanki belleğini zayıflatmış gibi kekeleyerek adresini verdi sonra. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum dedi. Öteki yanıt verdi. Haydi canım, teşekkür edecek bir şey yok. Bugün size, yarın bana. Yarının neler getireceğini kimse bilemez. Haklısınız. Bu sabah evimden çıktığımda böyle bir felaketin başıma geleceğini kim söyleyebilirdi? Arabanın hala hareket etmemiş olması onu şaşırttı. Neden ilerlemiyoruz diye sordu. Kırmızı ışık yanıyor diye yanıtladı öteki. Ah dedi kör adam ve yeniden ağlamaya başladı. Bundan böyle ne zaman kırmızı ışık yandığını bilemeyecekti. Söylediği gibi kör adamın evi çok yakındaydı. Ne var ki kaldırım kenarları araba doluydu. Arabayı park edecek bir yer bulamadılar ve yan sokaklarda bir park yeri aramak zorunda kaldılar. Arabayı park ettikleri yerde sürücünün yanındaki koltuk kaldırımın darlığı yüzünden önünde duracakları binanın duvarına yaklaşık 20 santim mesafede kalacaktı. Sonra da vites kolunun üzerinden geçip dışarı şoför koltuğundan çıkmak zorunda kalmamak için kör adam arabadan önceden indi. Sokağın ortasında yalnız başına öylece kala kalmıştı. Şaşkındı. Bastığı zemin ayaklarının altından kayıyordu sanki. Boğazına düğümlenen bunalımı yenmeye çalışıyordu. Kollarını yüzünün hizasına kaldırmış, biraz önce süt denizi olarak adlandırdığı şeyin içinde sinirli sinirli yüzmeye çabalıyor gibiydi. Ağzını açıp yardım istemek için bağıracaktı ki son anda öteki adamın edik koluna hafifçe dokundu. "Sakin olun, sizi götüreceğim." Ağır ağır yola koyuldular. Kör adam düşmekten korkuyor, bu yüzden ayaklarını sürerek ilerliyordu. Ama bu kez de yolun küçük engerebelerine takılarak sendeliyordu. "Sabırlı olun, neredeyse geldik," diye mırıldanıyordu adam. Biraz ötede sordu. "Evde sizinle ilgilenecek biri var mı?" Kör adam yanıt verdi. "Bilmiyorum, karım kuşkusuz işinden dönmemiştir daha. Bugün ondan daha önce çıktım ya, başıma gelecek varmış." "Başınıza hiçbir şey gelmeyeceğinden eminim. Bir insanın böyle birdenbire kör oluverdiğini şimdiye kadar hiç duymadım. Oysa ben gözlük kullanmamakla, gözlüğe hiç gerek duymamış olmakla övünüyordum. Görüyorsunuz işte." Binanın kapısına gelmişlerdi. Komşu iki kadın bu sahne merakla izliyordu. "Bak sen," kolundan tutularak götürülen bir komşu, ama ikisinin de sormak aklına gelmedi. "Gözünüze bir şey mi kaçtı?" Böyle bir düşünce akıllarından bile geçmedi. Dolayısıyla o da onlara yanıt veremezdi. "Evet, gözüme bir süt denizi kaçtı." Eve girdiklerinde kör adam, "Çok teşekkür ederim. Size verdiğim rahatsızlık için beni bağışlayın. Artık başımın çaresine bakabilirim." "Durun durun, ben de sizinle yukarı çıkıyorum. Sizi burada bırakırsam içim rahat etmez." Daracık asansörün içine dikkatle sıkıştılar. "Hangi katta oturuyorsunuz?" "3. katta. Size ne kadar minnettar olduğumu bilemezsiniz." "Teşekkür etmeyin bana. Bugün sıra bende." "Evet, haklısınız. Yarın sıra bana gelecek." Asansör durdu, sahanlar çıktılar. "Kapıyı açmanıza yardım edeyim mi?" "Teşekkür ederim. Bunu başaracağımı sanıyorum." Cebinden küçük bir anahtar demeti çıkardı. Eliyle her birinin dişlerini teker teker yokladı ve "Bu olmalı," dedi. Kilidi sol elinin parmak uçlarıyla yoklayarak kapıyı açmaya çalıştı. "Bu değilmiş." "İzin verin de ben bakayım. Size yardım etmiş olurum." 3. anahtarda kapı açıldı. Bunun üzerine kör adam koridora doğru bağırdı. "Evde misin?" Yanıt veren olmadı. Adam, "Ben de böyle düşünmüştüm. Daha eve dönmemiş," dedi. Ellerini öne doğru uzatarak koridorda el yordamıyla ilerlemeye başladı. Sonra dikkatle geri döndü. Yüzünü adamın olması gerektiği yöne doğru döndürerek
Size nasıl teşekkür edebilirim dedi. Ben yalnızca görevimi yaptım dedi iyiliksever adam. Bana teşekkür etmeyin ve ekledi. Yerleşmenize yardımcı olabilirim. İsterseniz karınız girinceye kadar size arkadaşlık edebilirim. Bu gayretkeşlik kör adamın birden kuşkulanmasına neden oldu. O anda belki de kendisini korunması zavallı bir kör adamı zararsız hale getirmek için kıskıvrak bağlamaya, şişlemeye, sonra da bulacağı her türlü değerli eşyayı çalmaya hazırlanan bir yabancının evine girmesine hiçbir şekilde izin veremezdi herhalde. Buna gerek yok, zahmet etmeyin dedi. Ben başımın çaresine bakarım ve kapıyı yavaşça kapatarak yineledi. Zahmet etmeyin. Aşağı inen asansörün sesini duyduğunda rahat bir nefes aldı. Mekanik bir hareketle durumunu unutarak kapının üstündeki gözetleme deliğinin kapağını kaldırdı ve dışarı baktı. Karşısında beyaz bir duvar vardı sanki. Gözetleme deliğinin madeni küresinin kaşının altına temas ettiğini duyumsuyordu. Kirpikleri küçücük merceğe değiyordu ama hiçbir şey göremiyordu. Gipsiz bir beyazlık her şeyi örtüyordu. Kendi evinde olduğunu biliyordu. Evinin kokusundan, havasından, sessizliğinden tanıyordu. Mobilyaları ve eşyaları dokunur dokunmaz, parmaklarını onlara hafifçe değdirir değdirmez ayırt edebiliyordu ama öte yandan. Daha şimdiden her şey tuhaf, yönü yordamı, kuzeyi güneyi, üstü altı olmayan bir boyutta birbirine karışıyor gibiydi. Kuşkusuz herkes gibi o da gençliğinde olasılıkla "Ya kör olsaydım" oyununu oynamış, gözlerini 5 dakika yumulu tuttuktan sonra sonuçta körlüğün tartışmasız korkunç bir felaket oldu. Bununla birlikte talihin böyle bir darbesini yemiş kurbanın yalnızca renklerin değil, biçimlerin ve planların, yüzeylerin ve konturların anısında belleğinde koruduğu durumda görece olarak katlanılabilir bir şey olduğu sonucuna varmıştı. Tabii doğuştan kör olmadığı varsayılırsa. Hatta körlerin içinde yaşadığı karanlığın sonuçta basit bir ışık yokluğu olduğunu, körlük denen şeyin varlıkların ve nesnelerin görünüşünü basitçe örten, onları kara perdelerinin ardında el değmemiş kılan bir şey olduğunu düşündüğü de olmuştu. Şimdi ise tersine, öylesine ışıklı, öylesine bütünsel bir beyazlığın içine dalmıştı ki, bu beyazlık nesneleri ve varlıkları emmek yerine onları yutarak 2 kat görünmez kılıyordu. Oturma odasına yöneldiğinde adımlarını dikkatle ve ağır ağır atmasına, elini duraksama dolu bir harekette duvar boyunca kaydırmasına karşın bir çiçek vazosunu yere düşürdü. Bunu hiç beklemiyordu. Onun oradaki varlığını unutmuş ya da karısı o vazoyu işine gitmeden önce sonradan daha uygun bir yere koyma düşüncesiyle oraya bırakmıştı. Yaptığı kazanın ciddiyetini anlamak için yere eğildi. Su cilalı parkenin üzerine yayılmıştı. Dağılan çiçekleri toplamak istedi ama cam kırıklarını düşünmemişti. Uzun, çok ince bir cam kıymığı parmağına girdi. Acıdan ve bir çocuk gibi terk edilmiş olma duygusundan öyle sonrasının ilerleyen saatinde loşlaşmaya başlayan bir evin ortasında beyaz bir körlük içinde ağlamaya başladı. Çiçekleri elinden bırakmaksızın parmağının kanadını duyumsayarak cebinden mendilini çıkarmak için bedenini büktü ve parmağını iyi kötü sardı. Sonra el yordamıyla bir yerlere takılarak, mobilyaların çevresini dolanarak, ayağını halılara takmamaya çalışarak yürüyüp, karısıyla birlikte televizyon izledikleri kanepeye ulaştı. Oturdu, çiçekleri dizlerinin üzerine koydu ve mendili özenle çözdü. Dokununca eline ağdalı gelen kan içini kaldırdı ama bu duygunun onda kanı göremediği için uyandığını düşündü. Kendi kanı bir biçimde ona yabancı ama ona ait olan, kendinde kendine karşı bir tehdit oluşturan ağdalı bir sıvıya dönüşmüştü. Usul usul sağlam eriğine hafifçe dokunarak minicik bir kılıç kadar keskin ince cam kıymığını araştırdı ve işaret parmağıyla baş parmağının tırnaklarını kıskaç gibi kullanarak kıymığı etinden çıkarmayı başardı. Yaralı parmağını yeniden mendiliyle sardı, kanın pıhtılaşması için sıktı ve bitkin, tükenmiş olarak kanepenin arkalığına yaslandı. 1 dakika kadar sonra bazı bunalım ya da umutsuzluk anlarında kendini yalnızca mantığa teslim etse tüm sinirlerin gergin ve uyanık kalacağını bildiğinden bedenin kendini bırakıvermesi yüzünden üzerine bir bitkinlik çöktü
Gerçek bir uykudan çok bir sersemlik haliydi bu ama göz kapakları uykusu varmış gibi ağırdı. Hemen ya kör olsaydım düşünü görmeye başladı. Düşünde gözlerini birçok kez açıp kapatarak bekliyor ve bildi, tanıdığı dünyayı her defasında sanki bir yolculuktan dönmüşçesine biçimleriyle ve tüm renkleriyle değişmemiş olarak bıraktığı gibi buluyordu. Bu güven verici kesini yine de bir kuşku kemiriyordu. Belki de aldatıcı bir düştü ve kendine hangi gerçekliğin beklediğini bilemediği bu düşten er geç uyanacaktı. Hemen sonra ancak birkaç saniye süren bu duruma dermansızlık adı verilebilirse, uyanıklığın yakın olduğu bu yarı uyku durumunda uyanayım mı, uyanmayayım mı, uyanayım mı, uyanmayayım mı diyerek kararsızlık içinde kalmanın doğru olmadığını, sonunda her zaman işin dozunu ayarlama anının geldiğini ciddi olarak düşündü. Kucağımda çiçekler, gözlerim kapalı burada böyle ne yapıyorum ben? Sanki gözlerimi açmaya korkuyorum. Kucağında çiçeklerle burada böyle neden uyuyorsun diye soruyordu karısı. 3. ayrım sayfa 15. Vereceği yanıtı beklememişti. Vazo kuruklarını toplamaya, parkeyi sünger paspasla silmeye koyulmuştu. Bunları yaparken ne saklamaya gerek görmediği bir sinirlilikle homurdanıyordu. Seni hiç ilgilendirmiyormuş gibi orada yatıp uyuyacağına bu işleri sen de yapabilirdin. Adam hiç sesini çıkarmadı ve gözlerini kapalı göz kapaklarının ardında gizledi. Birden aklına gelen bir düşünceyle irkildi. Ya gözlerimi açıp görmeye başlarsam dedi kendi kendine kaygılı bir umut içinde. Karısı yanına yaklaştı, kanlanmış mendilini gördü. İçindeki kötü niyet birden kayboldu acıma duygusuyla. Zavallı yavrum ne oldu sana böyle diye sordu. Acemice yapılmış bandajı açarken. İşte o anda adam karısını olduğu gibi bildiği yerde, ayaklarının dibinde diz çökmüş durumda görebilmeyi o kadar çok istedi ki ama gözlerini onu bir daha göremeyeceğinden emin olarak açtı. Sonunda uyandın, koca uykucu dedi kadın gülümseyerek. Bir sessizlik oldu ve adam, kör oldum, seni göremiyorum dedi. Karısı söylendi. Saçma şakalar yapmayı bırak, şakası yapılmayacak şeyler vardır. Şaka olmasını ne kadar çok isterdim. Ama doğru, gerçekten kör oldum. Hiçbir şeyi görmüyorum. Yalvarırım sana, korkutma beni. Bak bana, buraya. Buradayım ben. Işık da açık. Burada olduğunu çok iyi biliyorum. Sesini duyuyorum. Sana dokunuyorum. Işığı yakmış olacağını düşünüyorum. Ama körüm ben. Kadın ağlamaya başladı. Ona sıkı sıkı sarıldı. Doğru değil bu. Doğru olmadığını söyle bana. Çiçekler yere düşmüştü. Kan lekesi olmuş mendilin üzerine yaralı parmağından yeniden kan damlamaya başlamıştı. Adama gelince başka sözlerle ifade etmek istiyor fakat başaramıyormuş gibi. Kötünün iyisi durumundayım. Her şeyi bembeyaz görüyorum dedi ve hüzünle gülümsedi. Karısı yanına oturdu, ona olanca gücüyle sarıldı, alnını, yüzünü, gözlerini dikkatle, tatlı tatlı öptü. Göreceksin, geçecek. Bir hastanın falan yoktu. Kimse böyle birdenbire kör olmaz. Belki. Ne olup bittiğini anlat bana. Neler duyumsadın o anda? Ya da hayır dur, gözlerinden bir doktora söz etmemiz gerekir önce. Tanıdığın bir doktor var mı? Hayır yok. Sen de ben de gözlük kullanmıyoruz ki. Seni hastaneye götüreyim bari. Görmeyen gözler için bir acil servis olacağını sanmıyorum. Haklısın, en iyisi yakınlarda muayenehanesi olan bir göz doktoruna gitmek. Telefon rehberine bakayım. Kadın ayağa kalktı, adama sordu. Bir değişiklik var mı? Hiçbir değişiklik yok dedi adam. Çok dikkatli ol. Şimdi ışığı söndüreceğim. Ne olduğunu bana söyleyeceksin. İşte yaptım. Yok. Nasıl? Fark etmedi. Aynı beyazlığı görmeye sürdürüyorum. Sanki hiç gece olmamış gibi geliyor bana. Karısının gözyaşlarını tutabilmek için burnunu çekerek, iç geçirerek telefon rehberini karıştırdığını duyuyordu sonunda. Bu işimize yarar. Bizi kabul edeceğini sanıyorum, dediğini işitti. Numarayı çevirdi. Orasının doktorun muayenehanesi olup olmadığını sordu. Doktorun orada olup olmadığını, oradaysa onunla görüşüp görüşemeyeceğini öğrendi. Hayır, beni tanımıyor. Özel bir durum için aramıştım. Lütfen.
Anlıyorum. Tamam, durumunu size anlatacağım. Ama kendisi için doktordan bir randevu almanızı rica ediyorum. Kocam birdenbire kör oldu. Evet, aynen size söylediğim gibi, birdenbire. Hayır, kendisi doktorun hastası değil. Kocam gözlük kullanmaz. Şimdiye kadar hiç kullanmadı. Evet, gözleri çok iyiydi. Benim gibi. Ben de çok iyi görüyorum. Ah, çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Evet, doktor. Evet, birdenbire. Her şeyi bembeyaz gördüğünü söylüyor. Nasıl olduğunu bilemiyorum. Bunu ona sormaya vakit bulamadım bile. Biraz önce eve döndüm ve onu o durumda buldum. Ona sormamı ister misiniz? Ha, size çok teşekkür ederim, doktor. Hemen geliyoruz, hemen. Kör adam ayağa kalktı. Dur dedi karısı. Dur da önce parmağına pansuman yapayım. Kısa bir süre ortadan kayboldu. Elinde bir şişe oksijenli su, bir şişe civalı krom, pamuk ve bir kutu gazlı bez ile geri döndü. Pansumanı yaparken sordu. Arabayı nereye bıraktın? Ve birden aklına geldi. İyi ama bu durumda araba kullanamazdın ya da eve geldikten sonra. Hayır, sokakta başıma geldi bu durum. Kırmızı ışıkta durduğumda biri beni buraya kadar getirme nezaketini gösterdi. Arabayı yandaki sokağa bıraktık. Tamam, inerim öyleyse. Ben arabayı aramaya gittiğimde sen kapıda beklersin. Anahtarları nereye koydu? Bilmiyorum. Adam anahtarları bana vermedi. Hangi adam? Kim o? Beni eve getiren kişi bir erkekti. Şuraya bırakmış olması gerekir. Bir bakayım. Yararı yok. İçeri girmedi. İyi ama anahtarların bir yerde olması gerekir. Vermeyi unuttu herhalde. Farkında olmadan götürmüştür. Bir bu eksikti. Kendi anahtarlarını kullan, ötekilere sonra bakarız. Peki, gidelim. Ver elini bana. Kör adam, bu durumda kalacak olursam canıma kıyarım dedi. Ne olur saçmalama, başımızda zaten bir felaket var. Bu kadarı fazlasıyla yeter. Gözleri kör olan benim, sen değilsin. Bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Doktor seni iyileştirecek, göreceksin. Göreceğim. Dışarı çıktılar. Aşağıda evin girişinde kadın otomatı yaktı ve adamın kulağına fısıldadı. Beni burada bekle. Komşulardan biri girecek olursa onunla doğal bir şekilde konuş. Beni beklediğini söyle. İlk bakışta kimse senin kör olduğunu anlayamaz. Bu davranışının bizi başımıza gelen felaket hakkında bir de başkalarına dert anlatmaktan kurtarır. Tamam ama gecikme. Kadın koşarak dışarı çıktı. Komşulardan hiçbiri içeri girmediği gibi dışarı çıkan da olmadı. Kör adam zaman saatinin tiktaklarını duyduğu sürece otomat lambasının sönmeyeceğini biliyordu. Dolayısıyla sesin her kesilişinde düğmeye bastı. Orada yanan ışık onun için bir sese dönüşmüştü. Karısının neden bu kadar geciktiğini anlayamıyordu. Yandaki sokağa gitmişti. 80 ya da 100 metre ileriye. Çok gecikirsek doktor gidecek diye düşündü. Düşündüğü bir hareketi mekanik olarak yapmaktan kendini alamayarak sol kolunu kaldırdı, saate bakmak için başını eğdi. Bir yerine ani bir sancı saplanmış gibi dudaklarını sıktı ve komşulardan birinin o anda belirmemiş olmasına dua etti. Çünkü kendisine söylenecek ilk söz hüngür hüngür ağlamasına neden olacaktı. Sokakta bir araba durdu. Pek de çabuk olmadı diye düşündü. Ne var ki motorun sesi onu şaşırttı. Bir dizel motor bu. Bir taksi dedi kendi kendine ve elektrik düğmesini bir kez daha bastı. Karısı içeri giriyordu. Sinirliydi. Alt üst olmuştu. Seni korumasına alan o aziz, o iyi yürekli kişi arabamızı alıp gitmiş. Olamaz, arabayı görememişsindir. Neden göremeyecekmişim? Gözlerim iyi görüyor benim. Bu son sözler ağzından istemeden çıktı. Arabanın yan sokakta olduğunu söyledin bana, diye düzeltti. Orada yok ya da başka bir sokağa bıraktınız. Hayır, o sokakta bıraktık. Bundan eminim. Öyleyse yok oldu. Bu durumda anahtarlar? Senin şaşkınlığından, sıkıntılı durumundan yararlanıp arabamızı çaldı. Oysa ben korkumdan onu eve almadım. Sen gelinceye kadar yanımda kalsaydı arabayı çalamayacaktı. Haydi gidelim. Taksi bizi bekliyor. Yemin ederim ki o dolandırıcının da gözlerinin kör olması için yaşamamın 1 yılını verirdim. O kadar yüksek sesle konuşma.
ve birilerinin onu soyup soğana çevirmesi için. Belki geri gelir. Ha evet, yarın kapımızı çalıp bize bu işi dalgınlıkla yaptığını söyleyecek, özür dileyecek, senin nasıl olduğunu soracak. Doktorun muayenehanesine kadar konuşmadılar. Kadın arabanın çalamış olduğunu düşünmemeye çalışıyor, kocasının ellerinin arasında sevgiyle sıkıyordu. Oysa adam şoförün dikiz aynasından gözlerini görmemesi için başını öne eğmiş. Bu kadar büyük bir felaketin başına nasıl geldiğini kendi kendine sorup duruyordu. Neden ben? Araba durduğunda trafiğin çıkardığı gürültü kulağına 1-2 ton yüksek geliyordu. Bu bazen olur, hala uyumaktayızdır. Oysa dış dünyadan gelen sesler bizi beyaz bir örtü gibi saran bilinçsizlik perdesini gelip geçer. Beyaz bir örtü gibi. İç geçirerek başını salladı, karısı yavaşça yanağına dokundu. Bu, sakin ol, ben yanındayım anlamına geliyordu. Adam, şoförün ne düşüneceğini aldırmadan başını onun omzuna koydu. Benim yerimde sen olsaydın, araba bile kullanamazdın, dedi kendi kendine çocukça ve bu düşüncenin saçmalığını dikkate almaksızın, içinde bulunduğu umutsuz duruma karşın hala mantıklı akıl yürütebildiği için kendini kutladı. Karısının yardımıyla taksiden inerken sakindi ama yazgısının kısa süre sonra ne olacağını öğreneceği muayenehaneye girerken ona dudakları titreyerek mırıltı halinde sordu. Buradan çıkarken nasıl olacağım? Başını artık umudu kalmamış bir insan gibi salladı. Karısı sekreter kıza yarım saat önce kocasının hastalığı hakkında telefon eden kişi olduğunu söyledi ve kız onları öteki hastaların beklediği küçük bir salona aldı. İçeride gözünün biri siyah bir bantla örtülü bir ihtiyar, annesi olduğu anlaşılan bir kadının yanında oturan şehra bir erkek çocuk, koyu renk camlı, gözlük takmış bir genç kız, gözle görülür bir belirti taşımayan ama kör olmadıkları belli olan, körler göz doktoruna gelmezler, 2 kişi daha vardı. Kadın kocasını oturacak boş bir yere götürdü. Başka yer olmadığı için onun yanında ayakta durdu. Beklememiz gerekecek diye fısıldadı kulağına. Adam bunun nedenini anladı. Orada bulunan insanların seslerini duymuştu. Ama şimdi aklına başka bir şey kurcalıyordu. Doktor onu ne kadar geç muayene ederse, körlüğünün o ölçüde ilerleyeceğini, dolayısıyla da iyileştirilemez hale geleceğini, tedavi kabul etmez duruma düşeceğini düşünüyordu. İskembesinin üzerinde kıpırdandı, tedirgindi, kaygılarını karısına aktaracaktı ki kapı açıldı ve sekreter kız onlara "Lütfen içeri girin" dedi. Sonra öteki hastalara dönerek "Doktorun talimatı böyle, acil bir durum söz konusu" dedi. Şehrar çocuğun annesi itiraz ederek sıranın sıra olduğunu, kendisinin oraya en önce geldiğini ve 1 saattir beklediğini söyledi. Öteki hastalar onu alçak sesle destekledi. Ne var ki hepsi, hatta kadının kendisi bile bu konuyu fazla üstelememek gerektiğini düşündü. Doktor belki bu davranışa sinirlenecek ve bu sabırsızlıklarını onları daha uzun süre bekleterek ödetecekti. Bu daha önce görülmemiş bir şey değildi. Gözü siyah bantlı ihtiyar cömertlik gösterdi. "Bırakın zavallı, içimizde en zor durumda olan o." Kör adam onu duymadı. Muayene odasına giriyordu, karısı da. "Bu iyiliğinizden dolayı size çok teşekkür ederim doktor" diyordu kocam ve durdu. Doğrusu söylemek gerekirse neler olup bittiğini tam olarak bilmiyordu. Bildiği tek şey kocasının kör oldu, arabaların da çalındığıydı. Doktor, "Oturun, rica ederim" dedi. Hastanın oturmasına yardım etti. Sonra elini onun elinin üstüne koyarak doğrudan onunla konuştu. "Başınıza ne geldi anlatın bakalım." Kör adam arabasının içinde yeşil ışığın yanmasını beklerken birden hiçbir şey görmez olduğunu, insanların onun yardımına koştuklarını, yaşlıca bir kadının bunu ses tonundan çıkarıyordu elbet. Bunun kendi sinirsel bir durum olduğunu söylediğini, daha sonra bir adamın ona evine kadar eşlik ettiğini, çünkü evine yalnız başına dönecek durumda olmadığını anlattı. "Her şeyi bembeyaz görüyorum doktor." Arabasının çalındığından söz etmedi. Doktor ona sordu. "Böyle bir şey daha önce başına gelmiş miydi? Yani şimdi başınıza gelen ya da bunun benzeri." "Hiç gelmedi doktor." "Ve bunun birdenbire olduğunu söylüyorsunuz." "Evet doktor." "Sönen bir ışık gibi."
Daha doğrusu yanan bir ışık gibi. Son günlerde görüşünüze bir değişiklik fark ettiniz mi? Hayır doktor. Ailenizde körlük vakalarına rastlanıyor mu ya da daha önce rastlanmış mı? Tanıdığım akrabalarım içinde ya da bana anlatılan yakınlarım içinde hiç kör yok. Şekeriniz var mı? Yok doktor. Frengi geçirdiniz mi? Hayır doktor. Kan basıncınız ya da kafa içi basıncınız yüksek mi? Kafa içi basıncı için bir şey diyemem ama kan basıncımın yüksek olmadığını biliyorum. Çünkü iş yerinde bizi periyodik olarak sağlık denetiminden geçiriyorlar. Bugün ya da dün başınızı bir yere sertçe çarptınız mı? Hayır doktor. Kaç yaşındasınız? 38 yaşındayım. Peki, gözlerinizi muayene edelim bakalım. Kör adam muayeneyi kolaylaştırmak istiyormuşçasına gözlerini açabildiği kadar açtı ama doktor onu kolundan tutarak bir aygıtın önüne oturttu. Biraz düş gücü olan biri bunun. Sözleri yerini gözlerin aldı. Günah çıkaranın, günahkarın doğrudan ruhuna baktığı yeni model bir günah çıkartma yeri olduğunu düşünebilirdi. Çenenizi şuraya dayayın, gözlerinizi açık tutun ve kıpırdamayın. Kadın kocasına yaklaştı. Elini omzuna koydu. Göreceksin, her şey yoluna girecek dedi. Doktor, çift mercekli düzeneyi kendi tarafından indirip kaldırdı, ince ayar vidalarını döndürdü ve muayeneye başladı. Saydam tabakada bir şey bulamadı, göz akında bir şey yoktu, göz bebeğinde bir şey yoktu, alt tabakada, billur cisimde sarı noktada, göz sinirlerinde de bir şey yoktu. Hiçbirinde bir şey yoktu. Aygıttan gözlerini ayırdı, sonra hiçbir şey söylemeden incelemeye en başından yeniden başladı. Bir kez daha bitirdiğinde yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Hiçbir doku bozukluğuna rastlamadım, gözleri kusursuz. Karısı sevinçli ellerini kavuşturarak bağırdı. Sana söylemiştim, her şey yoluna girecek diye. Kör adam onun sözlerine kulak asmadan sordu. Çenemi çekebilir miyim doktor? Tabii çekebilirsiniz. Özür dilerim. Sizin de söylediğiniz gibi madem ki gözlerimde bir şey yok, neden kör oldum öyleyse? Şu anda bunu size söyleyemem. Daha derin incelemeler, tahliller, ekografi, ansefalogram yaptırmamız gerekecek. Beyinle ilgili bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Olabilir ama sanmıyorum. Bununla birlikte gözlerimde hiçbir kusur bulmadığınızı söylüyorsunuz doktor. Doğru. Anlamıyorum. Söylemek istediğim şey, pratik olarak kör oldunuz. Buna karşın körlüğünüzün şu an için bir açıklamasının bulunmayışı. Kör olup olmadığından kuşkunuz var mı? Kesinlikle yok. Sorun böyle bir vakaya çok ender rastlanmasından kaynaklanıyor. Kişisel olarak meslek yaşamım boyunca böyle bir vakaya ben hiç rastlamadım. Hatta daha ileri giderek böylesine göz hekimliği alanında da hiç rastlamamış olduğunu ileri süreceğim. İyileşebileceğimi düşünüyor musunuz? İlki olarak evet. Çünkü hiçbir doku bozulmasını, aileden gelen yapı bozukluğuna rastlamadım. Dolayısıyla bu soruyu olumlu yanıt vermem gerekiyor. Ama yanıtınız olumlu değil. Tedbirli davranmış olmak için. Sonradan tersi çıkabilecek bir durum hakkında size ümit vermek istemediğim için. Anlıyorum. Güzel. Peki, tedavi görebilecek miyim? İlaç alacak mıyım? Şu an için size reçete yazmayacağım. Bunu yaparsam körlemeden gitmiş olurum. İşte cüp diye tam yerine oturan bir deyim dedi kör adam. Doktor bu sözleri duymazdan geldi, muayene için oturduğu tabureden kalktı, bir reçete kağıdının üstüne gerekli gördüğü incelemeleri ve tahlilleri yerine oturmadan yazdı. Kağıdı kadına uzattı. İşte bayan, sonuçlarını alınca kocanızla birlikte gelin. Bu arada durumunda bir değişiklik olursa bana telefon edin. Borcumuz doktor. Sekreter kız ödersiniz. Onları kapıya kadar geçirirken, göreceğiz, umutsuzluğa düşmemek gerek gibi rahatlatıcı bir şeyler mırıldandı. Yalnız kalınca da yandaki küçük banyoya geçerek aynada yüzüne uzun uzun baktı. Ne olabilir bu diye mırıldandı. Sonra muayene odasına geri döndü, sekreter kızı çağırdı. Sonraki hastayı içeri alın. Kör adam o gece düşünde kör olduğunu gördü. 4. ayrım sayfa 22.
Bölüm 2. Sonradan arabayı çalan adamın kör adama yardımını sunduğu anda hiçbir kötü niyeti yoktu. Tam tersine cömertlik ve özgecilik adı verilen duygulara uymaktan başka bir şey yapmamıştı ki bunlar herkesin bildiği gibi insan soyunun en iyi iki yanını oluşturur. Hatta bu duygulara mesleğinde ilerleme şansı bulunmayan ve bu işi yaparken tersine zavalların çaresiz durumda olmalarından yararlanan gerçek patronlar tarafından sömürülen ve yüreği bizim basit araba hırsızınkinden çok daha katı suçlarda bile rastlandığı olur. Sonuçta kör bir adama önce yardım edip sonra arabasını çalmak ile şımarık bir ihtiyarla ilgilenirken lafı ağzının içinde geveleyip onun mirasına göz dikmek arasında çok da büyük bir fark yoktur. Bu düşünce bizimkinin aklına kör adamın evine yaklaştığı sırada yapacağı şey dünyanın en doğal şeyiymiş gibi geliverdi. Tam olarak kazanacağı içine doğduğu için değil de yalnızca karşısına biletçi çıktığı için piyango bileti almaya karar veren o bileti bakalım ne olacak diye büyük ikramiyeyi kazanmak umuduyla değil, belki ufak bir şey vurur ya da hiçbir şey vurmaz diyerek alan birinin yaptığı gibi gelebilir. Kimileri bunu kişiliğinden kaynaklanan koşullu reflekse uyarak yaptığını da ileri sürebilir. İnsan doğası hakkında kuşkucu olanlar ki onların sayısı oldukça fazla olduğu gibi böyleleri düşüncelerinde inatçıdırlar. Önüne çıkan fırsatların insanı ile de hırsız yapmadığı doğru olsa bile hırsız olmasına çanak tutuda göz ardı edilemez derler. Bize gelince kör adam hem gerçek hem de sahte iyiliksever Samaralı'nın dipnotu. İncinde adı geçen iyiliksever kişi. Çevirenin notu dipnotu bitti. Kendisine son anda yaptığı ikinci öneriyi kabul etmiş olsaydı ki bu durumda iyilik yapma isteği ağır basabilirdi. Yani karısı gelinceye kadar yanında kalmasına izin verseydi, kendisine bahşedilen güven duygusunun sağlayacağı ahlaki sorumluluğun etkisi onun suça eğilimini dizginler. Böylelikle de en sefil ruhlarda bile her zaman rastlayabileceğimiz parıltıyı ve soyluluğu yüzeye çıkarırdı diye düşünmemize izin verilmesini rica ediyoruz. Sonuç olarak pleblere özgü eski özlü sözün bize öteden beri bakıp usanmadan öğrettiği gibi kör adamın erkek kurttan kaçarken işe kurda yakalandığını söyleyebiliriz. Bir sürü bilinç dışı öğenin saldırısına uğrayan bir o kadar başka öğenin yok saydığı ahlak bilinci var olan bir niteliktir. Her zaman da var ola gelmiştir. 4. zaman filozoflarının ruh denen şey henüz basit, belirsiz bir taslak olduğu sıralarda icat ettiği bir şey değildir. Birlikte yaşamanın getirdiği etkinlikleri ve genetik gelişimleri bir yana bırakacak olursak, bilincimizi giderek damarlarımıza dolaşan kanın rengine ve gözyaşlarımızın tuzuna bulaştırdık. Bu da yetmiyormuş gibi gözlerimizi içimize dönük birer aynaya dönüştürdük. Sonuçta gözlerimiz ağzımızla yansımaya çalıştığımız şeyler çoğu zaman hiç sakınmadan gözler önüne serer hale geldi. Bu genel olguya bir de işlenen suçun basit zihinlerde yol açtığı pişmanlar çoğu zaman en eski atalarımızdan miras kalan her türlü korkunun da karışmasının getirdiği özel durum eklendi. Bunun sonucu olarak da suçlunun işlediği suç henüz sopayı yemeden ya da taşa tutulmadan önce cezası 2 kez hak edilmiş bir suç haline geldi. Dolayısıyla bizi ilgilendiren durumda hırsızın arabayı çalmak üzere çalıştırır çalıştırmaz söz konusu korkuların ve pişmanlıkla kıvranmaya başlayan bilincinin işin içine ne ölçüde karıştığını belirleme olanağını bulamayacağız. Ne var ki kör olduğu anda aynı direksiyonu 2 eliyle tutan, aynı ön camdan dışarı bakan ve birden hiçbir şey göremez hale gelen kişinin oturduğu koltuğa oturmamış olsak da bu tür düşüncelerin bunu yapan kişinin içinde o sürüngen, korkunç korku hayvanını uyandıracağını düşünememek için insanın en küçük güç gücünden bile yoksun olması gerekir. Oysa o hayvan hırsızın içinde daha şimdiden başını kaldırdı bile. Ama bu aynı zamanda daha önce sözünü ettiğimiz gibi doruk noktasına varmış bilincin ifadesi olan pişmanlıktı ya da daha etkileyici biçimde ifade etmiş olmak için ısırıcı dişleri olan kör adamın kapıyı kapadığı andaki çaresiz imgesini hırsızın gözünün önüne getiren bir bilincin ifadesiydi diyelim.
Gereği yok demişti zavallı. Bundan böyle birisinin yardımı olmadan tek bir adım bile atamayacak halde olmasına karşın. Hırsız böylesi korkunç düşüncelerin aklını iyice karıştırmasını engellemek için arabayı her zamankinden çok daha düzgün kullanmaya dikkat etti. En küçük hataya, en küçük dalgınlığa düşmemesi gerektiğini biliyordu. Polis mahallede dolaşıp duruyordu. İçlerinden birinin onu durdurması yeterliydi. "Sigortanız ve sürücü belgeniz, lütfen." Ve bu onun için yeniden hapsi boylamak anlamına geliyordu. Hem de yaşam boyu. Trafik lambalarına hatasız uyuyor, kırmızı ışıkta hiç ilerlemiyor, sarı ışıkta dikkat ediyor, yeşil ışığı sabırla bekliyordu. Bir an geldi, lambalara uymanın onda saplantı haline geldiği düşüncesine kapıldı. Bunun üzerine arabanın hızını bazen hızlanıp bazen yavaşlayarak arkasından gelenleri sinirlendirmek pahasına her defasında yeşil ışığa rastlayacak şekilde ayarladı. Sonunda şaşkın ve son derece gergin durumda trafik lambalarının olmadığını bildiği bir yan sokağa saptı ve çok iyi şoför olduğundan arabayı neredeyse gözü kapalı park etti. Sinir krizi geçirmek üzere olduğunu duyumsuyordu ve bu durumu kendi kendine aynı sözlerle ifade etti. "Burada şimdi bir sinir krizi geçireceğim." Arabanın içinde boğuluyordu. Her iki yanındaki camı indirdi ama dışarıdan giren hava içerideki atmosferi serinletmedi. "Ne yapıyorum ben?" diye sordu kendi kendine. Arabayı götürmesi gereken hangar uzaktı. Kentin dış semtlerinden birindeydi. İçine düştüğü duruma bakılırsa oraya hiç ulaşamayacaktı. "Bir aynasız beni enseleyecek ya da bir kaza yapacağım ki bu daha da kötü," diye mırıldandı. Bunun üzerine en iyisinin arabadan biraz çıkarak kafasını serinletmek olduğunu düşündü. Bu belki de kafamın içindeki kara düşüncelerden sıyrılmama yardımcı olur. O adam kör oldu diye. Aynı şeyin benim de başıma gelmesi gerekmez. İnsan körlüğe gribe yakalanır gibi yakalanmaz. Şu evlerin çevresinde bir tur atarsam rahatlarım. Arabadan çıktı, kapıları kilitlemeye gerek yoktu. Nasıl olsa hemen dönecekti ve uzaklaştı. 30 adım atmamıştı ki kör oldu. Muayene odasında en son muayene olan iyi yürekli ihtiyar oldu. Hani şu birdenbire kör olan adam hakkında o çok sevimli sözleri söyleyen kişi. Doktora gelmesinin tek nedeni elinde kalan ve katarak olan tek gözünün ameliyat gününü saptamaktı. Öteki gözündeki bat zaten görmeyen gözünü saklamak içindi ve şimdiki rahatsızlığıyla hiç ilgisi yoktu. "Bunlar yaşın getirdiği felaketler," demişti doktor bir süre önce. "Zamanı gelince alırız. İyileştikten sonra içinde yaşadığınız dünyayı tanımayacak kadar güzel bulacaksınız." Gözü siyah bantlı ihtiyar çıktıktan, sekreter kız da bekleme salonunda başka hasta kalmadığını söyledikten sonra doktor kör olan adamın fişini alıp yeniden okudu. Sonra ikinci kez okudu. Birkaç dakika düşündü. Sonunda bir meslektaşına telefon etti ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Bugün ne kadar tuhaf bir vakayla karşılaştım bilemezsin. Görme yetisini bir anda yitiren bir adam geldi. İnceleme sonunda fark edilebilir hiçbir doku bozukluğuna rastlamadım gibi doğuştan gelme bir hatalı oluşumda görmedim. Her şeyi bembeyaz gördüğünü söylüyor. Gözlerine yapışmış bir tür süslü, kalın bir beyazlık. Bana söylediklerini sana olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum. Evet, tabii tek bir vaka." "Hayır, adam genç, 38 yaşında. Benzeri bir vakaya rastladın mı hiç? Bu tür bir şey okudun mu ya da bilgin var mı?" "Evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Şu an için bir çözüm göremiyorum. Zaman kazanmak için tahlil yaptırmaya gönderdim." "Evet, önümüzdeki günlerde birlikte muayene edebiliriz. Akşam yemeğinden sonra kitaplarımı karıştırıp bibliografiye bir daha göz atacağım. Belki bir şey bulurum." "Evet, biliyorum tabii. Tanıyamamazlık, psikik körlük. Bu da bir olasılık. Ama bu belirtilerle ilki söz konusu olabilir. Çünkü adamın kör olduğu kuşku götürmez. Tanıyamamazlık, bilindiği gibi insanın gördüğü şeyi tanıyamamasıdır." "Evet, bunu ben de yeterince düşündüm. Aslında belki de bir bakar körlük vakası söz konusudur. Ama unutma ki sözümün başında sana bu gördüğüm beyaz bir körlük olduğunu söylemiştim. Buysa gözün bütünüyle kararması olan bakar körlüğün tam tersi." "Tabii beyaz.
Yani beyaz bir kararma tablosu oluşturan bir bakar körlük de varsa o başka. Evet, biliyorum. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey. Tamam, yarın ona telefon ederim. Onu birlikte muayene etmek istediğimizi söylerim. Konuşma bittikten sonra doktor sırtını iskemlesine dayadı. Birkaç dakika öyle kaldı, sonra kalktı. Yorgun hareketlerle ağır ağır önlüğünü çıkardı. Gidip banyoda ellerini yıkadı. Ama bu kez aynaya bakıp o metafizik soruyu. Ne olabilir acaba sorusunu sormadı. Bilimsel tutumunu yeniden yakalamıştı. Tanıyamamazlık ile bakar körlüğün kitaplarda ayrıntılarıyla tanımlanmış olmasına karşın bu. Pratikte bazı değişikliklerin, deyim yerinde ise mutasyonların ortaya çıkmayacağı anlamına gelmezdi. İşte o gün gelmiş gibi görünüyordu. Beynin kilitlenmesi için bin bir neden vardı. Bir uyarının biraz geç kalması, kapıların kapanmış olması için yeterliydi. Göz doktorunun edebiyat zevki vardı ve yaptığı bir alıntıyı yerine oturtmayı bilirdi. Akşam yemekten sonra karısına, "Bugün muayenehanede tuhaf bir vakayla karşılaştım. Psikik körlüğün ya da bakar körlüğün bir değişkesi olabilir. Ne var ki şimdiye kadar hiç rastlanmamış bir vakaya benziyor," dedi. "O hastalıklar, bakar körlük ve öteki ne tür hastalıklar?" diye sordu karısı. Doktor, karısının merakını giderebilmek için mesleğe yabancı bir insanın anlayabileceği bir açıklama aradı. Sonra gidip kitapların durduğu raftan o konuyla ilgili kitapları aldı. Bazıları eski, fakülte zamanından kalma, bazıları yeni, birkaçı da en son yayımlanmış, henüz göz atmaya fırsat bulamadığı kitaplardı. İçlerindeki konuları gösteren dizileri taradı, sonra tanıyamamazlık ve bakar körlük hakkında buldu. Her şeyi yöntemli biçimde okumaya başladı. Bunu yaparken kendine ait olmayan bir alana, hakkında fazla bilgisinin bulunmadığı sinir cerrahisi alanına davetsiz girmiş bir yabancıymış izlenimine kapıldı. Gecenin geç bir saatinde başvurduğu kitapları yana itti, yorgun gözlerini ovuşturdu ve sırtını oturduğu iskemlenin arkalarına dayadı. O anda belirtilerin oluşturduğu seçenek ona bütünüyle açık seçik geliyordu. Tanıyamamazlık vakası söz konusu ise hastanın her zaman gördüğü şeyleri görmeyi sürdürmesi, yani görme yetisinde hiçbir azalmanın olmaması gerekiyordu. Yalnızca beyni bir iskemle gördüğünde onun bir iskemle olduğunu tanıyamaz hale gelmişti. Kısacası göz sinirinin taşıdığı uyarılara doğru tepki vermeyi sürdürüyordu ama konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin anlayabileceği günlük dille ifade edecek olursak, bildiği şeyleri bildiğini anımsama yeteneğini yitirmişti. Üstelik bunu söyleme, ifade etme yeteneğini de yitirmişti. Bakar körlüğe gelince bu konuda hiçbir kuşkuya yer yoktu. Bu hastalığın söz konusu olabilmesi için hastanın her şeyi kapkara görmesi gerekiyordu ama bu durumda görmek sözcüğü tartışılmalıydı. Çünkü hasta için mutlak karanlık söz konusuydu. Kör adam gördüğünü açık seçik ifade etmiş. Bu eylemin kullanımında yukarıda söz edilen tartışmalı durum saklı kalmak kaydıyla tabii. Gördüğü şeyin tek düze, yoğun, beyaz bir renk olduğunu söylemişti. Açık gözlerle bir süt denizinin içine dalmış gibi. Beyaz bir bakar körlük, bu sözcük temelinde bir çelişki olacağı gibi sinirsel bakımdan da bir olanaksızlık oluşturacaktı. Çünkü bu durumda gerçekteki görüntüleri, biçimleri ve renklerini algılayamayacak olan beynin, deyim yerindeyse normal görüşe sahip birinin gördüğü, tabii normal görüş denen şeyin ne olduğunun kesin ortaya konmasının her zaman çok zor olduğu da hesaba katılmak kaydıyla, renklerin, biçimlerin ve görüntülerin ton farkı olmayan beyaz bir örtüyle kaplanmasına da olanak bulunmayacaktı. Doktor çıkışı olmayan bir durumla karşı karşıya bulunduğunun bütünüyle bilincinde olarak başını çaresizce salladı ve çevresine bakındı. Karısı ortalıkta görünmüyordu. Bir an ona yaklaşıp saçlarına öpücük kondurduğunu belli belirsiz anımsıyordu. "Ben yatıyorum," demişti olasılıkla. Ev şimdi sessizliğe gömülmüş, kitaplar masanın üzerine dağılmıştı. Ne oluyor diye düşündü ve birden içini korku sardı. Biraz sonra kendisi kör olacaktı sanki ve bunu şimdiden duyumsuyordu. Nefesini tuttu, bekledi. Bir şey olmadı. Ne var ki bir dakika sonra kitapları rafa koymak üzere toplarken olan oldu.
Önceleri ellerini görmediğini fark etti, sonra kör olduğunu anladı. Koyu renk gözlüklü genç kızın şikayeti önemli değildi. Basit bir göz zarı yandısı söz konusuydu ki bu da doktorun yazdığı reçetedeki ilaçların hafif dozda kullanılmasıyla birkaç günde geçerdi. Ve bildiğinizde kuşkum yok. O süre içinde gözlüklerinizi yalnızca yatarken çıkarmanız gerek demişti ona. Bu şaka işte yeni sayılmazdı. Hatta göz doktorlarının bunu kuşaktan kuşağa aktardıkları bile ileri sürülebilir. Ne var ki her defasında etkisini gösteriyordu. Doktor söylerken gülümsüyor, hasta dinlerken gülümsüyordu ve bu durumda da söz konusu şakayı yapmaya değmişti. Çünkü genç kızın güzel dişleri vardı ve onları gösterme fırsatını da kaçırmıyordu. İnsanlarda doğal olarak bulunan iki yüzlülüğünün dürtüsüne ya da yaşamında gereğinden çok düş kırıklığına uğramış olmak yüzünden bu kadının yaşamının ayrıntılarını bilen sıradan, kuşkucu bir kişi onun gülüşündeki güzelliğin mesleki kurnazlıktan kaynaklandığını ileri sürebilirdi ki bu kötü niyetli ve temelsiz bir iddia olurdu. Bu iddiasını da bunun yani kadının gülüşünün çok uzak sayılmayacak bir süre önce kadın henüz kız olan kızken anlamını yitirmiş bir sözcük. Gelecek onun için henüz zarfa açılmamış bir mektupken ve zarfa açma merakının henüz içine doğmadığı sıralarda da aynı olmasına bağlardı. Basite indirgeyecek olursak bu kadının fahişe adı verilen kategoriye sokabiliriz ama toplumsal ilişkilerin izlediği karmaşık yol. Bu ilişkiler ister gündüz, ister gece ilişkileri, ister dikey, ister yatay ilişkiler olsun. Kadıncağızın burada sözü edilen yaşam dönemi için kestirme ve kesin yargılara varma eğilimimizi frenlemeye itiyor bizi ve bu eğilim kendimizi her konuda gereğinden çok yeterli görmemiz yüzünden bizim belki de kurtulmayı hiç başaramayacağımız bir kusur oluşturuyor. Tanrıça Hera'nın çok oynak bir yapıya sahip olduğu bilinse de bir Yunan tanrıçası ile onun yanında atmosferde asıltı haldeki bir su damlası kadar sıradan bir kütleye sahip gibi duran bir karakteri onun karakter yapısıyla karşılaştırmakla diretmek hiç de doğru olmaz. Bu kadının para karşılığında yatağa girdiği su götürmez bir gerçek. Bu ise onun hiç duraksamadan gerçek fahişe kategorisine sokmamızı sağlayabilir ama öte yandan bunu yalnızca istediği zaman ve canı kiminle isterse onunla yaptığı da ortadayken, ötekilerle arasında beliren bu fark yüzünden ve tedbirli davranmış olmak adına korporasyonun bu sözcüğü burada birlik anlamında alalım. Dışında tutulmaya hak kazandığında söylemeden geçmeyelim. Normal her insan gibi onun da bir mesleği var ve normal her insan gibi o da boş zamanlarından birazcık bedensel zevk almak, bu arada özel ve genel bazı gereksemelerini gerektiği gibi karşılamak için yararlanıyor. Yaptığı şeyi ilkel bir tanımlamaya indirgemek istemiyorsak, sonuçta onun hakkında genel olarak söylememiz gereken, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadı. Bunun dışında da yaşamdan elinden geldiği ölçüde zevk almaya çalıştığıdır. 5. ayrım sayfa 28. Genç kız muayenehaneden çıktığında gece olmuştu. Gözlüklerini çıkarmadı çünkü sokak lambalarının özellikle de reklam panolarının ışığı gözünü rahatsız ediyordu. Doktorun yazdığı ilacı almak için bir eczaneye girdi. Onunla ilgilenen kalfa bazı gözlerin koyu camlar ardına gizlenmesinin hiç de doğru olmadığını söylediğinde bu sözleri duymazdan gelmeye karar verdi. Bir eczacının onun hastalığı hakkında fikir yürütmeden yaptığı bu gözlem son derece kabaydı. Üstelik onun düşüncesiyle de çelişiyordu. Çünkü o koyu renk gözlüklerin kendisine müthiş bir gizem kazandırdığından, bu gizemin gelen geçen erkeklerin ilgisini çektiğine, hatta bu gizemi çözmek için onlarda para ödeme isteği uyandırdığından emindi. Sırf bu yüzden bugün bir erkek onu bekleyecekti. Bu maddi doyum bakımından ve başka bakımlardan kendisine iyi şeyler sağlayacağını haklı olarak düşündüğü bir buluşmaydı. Buluşmaya hazırlandığı adamı tanıyordu. Onu gözlüklerini çıkarmayacağı konusunda uyardığı zaman sesini çıkarmamıştı ki bu uyarıyı ona doktorun bu konuda kendisine yaptığı uyarıyı öğrenmeden önce yapmıştı ve bu tuhaf rastlantı onu güldürdü. Genç kız eczaneden çıktığında bir taksiyi el etti.
Şoföre gideceği otelin adresini verdi. Koltuğa yaslanmış, tensel zevkin dudakların tene ilk dokunuşundan, ilk ateşli sarılmadan başlayıp onu göz kamaştıran ve baş döndüren bir çarmıha gerilmiş gibi. Bu benzetmeyi bağışlayın. Bitkin ve mutlu kılacak bir orgazmın art arta gelen patlamalarına kadar farklı ve çok çeşitli duyuların daha şimdiden tadını çıkarıyordu. Tabii bu deyiş ne kadar yerindeyse. Dolayısıyla koyu renk camlı gözlük takan genç kızın cinsel ilişkiden tabii ki partneri görevini zamanlama ve teknik açısından gerektiği gibi yaparsa, sonradan aldığının her zaman 2 katını aldığı sonucunu çıkarabiliriz. Genç kız bu düşüncelere dalıp gitmişken doktora muayene parası ödediği için olacak kuşkusuz bugünden başlayarak şakayla karışık bir örtmece deyişle hak edilen ödül olarak adlandırdığı şeyin düzeyini yükseltmenin zamanının gelip gelmediğini kendi kendine sordu. Taksiye ineceği yerde bir blok önce durdurdu, gideceği yöne doğru ilerleyen kalabalığın arasına görünüşte hiçbir kusuru olmayan sıradan biri gibi karıştı, kendini onlara taşıtıyordu sanki. Otele doğal bir hava içinde girdi, holü geçip bara yöneldi. Birkaç dakika önce geldiğine göre beklemesi gerekecekti. Çünkü buluşma saati kesinlikle belirlenmişti. Serinletici bir şey ısmarlayıp sakin sakin kimseye bakmadan işte onu sıradan bir erkek avcısı sanmalarını istemiyordu. Biraz sonra öğleden sonrasını müzelerde geçirdikten sonra dinlenmek için odasına çıkan bir turist edasıyla asansöre yöneldi. Erdem herkesin artık bildiği gibi yetkinliğe giden çetin yolda her zaman engellerle karşılaşır. Günaha ve körlüğe gelince şans onları her zaman öylesine sever ve kollar ki genç kız daha asansörün kapısını gelir gelmez kapılar açıldı. İçeriden yaşlı bir çift çıktı, genç kız içeri girdi. 3. katın düğmesine bastı, aradığı odanın numarası 102 idi. İşte burası. Kapıyı hafifçe vurdu. 10 dakika sonra çırılçıplaktı. 15 dakika sonra iniyordu. 18 dakika sonra aldatmacalara başvurmaya gerek duymadan aşk sözcükleri fısıldıyordu. 20 dakika sonra aklı başından gitmeye başlıyordu. 21 dakika sonra bedeni zevkten eriyip gidiyordu. 22 dakika sonra bağırdı. Şimdi ve bitkin, mutlu olarak yeniden bilincine kavuştuğunda. Her şeyi hala bembeyaz görüyorum, dedi. Bölüm 3. Oto hırsızını evine bir polis memuru getirdi. Sivil güvenlik güçlerinin bu sakınımlı ve iyiliksever üyesi yalnızca tökezleyip düşmemesi için kolundan tuttuğu adamın kaşarlanmış bir suçlu olduğunu, başka koşullarda olsa kaçmaması için koluna sıkı sıkı yapışacağını düşünemezdi.